Arkadaşlar merhaba. Bugün size Seagate'in Iron Wolf hard diskini tanıtacağım. Bunları tanıtmak isteme sebebim şu: ucuzu var, pahalısı var, vesairesi var, her şey var. Ben araştırırken bayağı kafa patlattım. Telefonumu elime aldığımda göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu hard diskimiz. Yine Iron Wolf. Yalnız bu rektifiye. Arkadaşı motorunu rektifiye yapmışlar. Türkçe söyleyeyim size. Yani bu hard disk garantiye gidip tamir olup tamirden sonra firmanın tekrar satışa sunduğu bir hard disk. Şöyle yine gösteriyorum. Nereden? Şöyle yaklaştırayım sizin için. Bakın. Rectified Product yazıyor. Yani rektifiye etmişler arkadaşı hard diskimizi. Bu ucuz olan ürün. Bu ürünü alırken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu üründe kodlarına dikkat edin. 0022 ile biten Iron Wolf hard disk ürün garantiye giden, garantide. Örnek veriyorum. Baştan anlatayım. Şöyle anlatmak istiyorum. Hard disk aldınız, memnun kalmadınız. Ya işte ben bu hard diskten memnun kalmadım. Ve hard disk arıza gördü. Garantiye gitti, yenisi geldi. Size aldınız, şıkır şıkır kullanıyorsunuz. Giden hard disk ne oldu? Giden hard diski firma yeniden alıyor. Hard diski belli bir şekilde yeniden toparlıyor. Anakart arızası, yeni anakart takıyor. Yeniden sıfır hale getiriyor. Etiketini şöyle gösteriyorum yeniden şu şekilde basıyor üzerine. Ve üzerine yazıyor ki Rectified Product, yani bu ürün yenilenmiş ürün diye satılıyor. Dediğim gibi seri numaralarında 0022 ile satılan Seagate Iron Wolf'lar yenilenerek geriye gelen ürünler, yani sizin gönderdiğiniz firmanın yeniden etiketleyip geri gönderdi. Farkı nedir onu da anlatayım. Şu gördüğünüz ürün bu şekilde ise diğerini açıyorum, diğer alacağınız ürün de budur. Yani orijinali budur. O kadar para verip ben bu hard disklerimi 2500 lira gibi bir paralara aldım. Şu şekilde. 2500 lira yerine 2100 lira, 1999 lira verecekseniz 300 lira daha fazla verip bu ürünleri almak varken gidin o zaman Seagate Barracuda alın veya Skyhawk alın. Onlar da alabilirsiniz. Yani yenilenmiş ürün almak yerine bunları da almak mantıklı oluyor. Buna yine dikkat edin. Bu ürünlerde de yenilenmiş hard diskler çıkıyor. Bizim zamanımızda yoktu. Yani biz bir Samsung Seagate Maxtor veya Western Digital hard diskini aldığımızda içinden Rectified Product yok, tamir görmüş, yenilenmiş gibi imleçler, cümleçler yoktu. Yani ürün olduğu gibi tertemiz geliyordu elimize. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu ürünümüzde alırken dikkat edeceğiniz seri numarasını söylüyorum. N004. Bakın. Şöyle yaklaştırıyorum. N004. Buna dikkat edin. Satıcı ile iletişime kurmadan hard disklerinizi almayın. Sonra iadesiyle uğraşmayın. 100 lira fazla verin. Adam gibi bir yerden alın. Rahat edin. Ben öyle yaptım. 2 adet aldım. Hard disklerim 2 adet 8 TB. Toplamda 16 TB olacak şekilde Windows'ta kullanacağım ürünlerimi. Yedekleme ve depolama olarak. Ve dediğim gibi yani bu ürünü alırken çok maliyet vereceğim, yok 100 liradan kaçayım demeyin. Şunları gösteriyorum, bakın bunlar Iron Wolf'un şöyle şıkır şıkır orijinal hard diskleri. 8 TB aldım ben. 16 TB yapmayı tercih ettim. Neden tek 16 TB almadım? Onu da belirteyim. Şöyle gördüğünüz gibi hard disklerim aynı firmadan aldım. Yalnız şöyle çeviriyorum. Etiketlerim yine farklı görünüyor. Birinde Arena'nın garanti belgesi görünüyor. Diğerinde şöyle kullanım kılavuzu görünüyor. Bakın şu şekilde. Ürünlerim daha açık değil. Bir tanesini sizin için beraber açıyorum. Açalım ve görelim. Bir tane seçiyorum. Bu ilk gelen üründü. Ve açıyorum sizin için. Tabii ki iade ederken açmamanız gerekiyor. Bunu da belirteyim. Sıkıntı yaşarsınız çünkü hard disklerde iade konusu sorunlu biraz. Hard diskim bu. Şöyle gösteriyorum, bakın hard diskim bu. Şu şekilde Iron Wolf Seagate orijinal hard disk. Iron Wolf seçme sebeplerinden bir tanesi, ilk defa deneyeceğim bu ürünü. Neden? Onu da belirteyim. Bu ürünümün 6 ay veri kurtarma garantisi var. 2 yıl ürün garantisi var. Bunu da belirtmek istiyorum. Ürünüm, ben Toshiba seçecektim. İlk aldığım Toshiba 3 TB hard diskim var. Halen kullanıyorum eski bilgisayarımda. Çatır çatır kütür kütür çalışıyor. Tabii öyle sesler de çıkarıyor arada ama
Tabii ki işimi de görüyor. Bana mısın demedi hard disk. Bunu seçme sebebim Toshiba ile farkı şu. RPM hızı yani dönüş hızı aynı ama ön bellek hızı farklı. Bunun 256 MB ön belleği var. Toshiba'nın ise 128 MB ön belleği var. Bu dediğim Toshiba yine 8 TB. Tabi aralarında yine 100-200 TL gibi fark atıyor. Onu da belirteyim. Hard diskim bu şekilde. Şöyle çeviriyorum. Bakın hard diskim. Şu iki bölümde sensör var. Anlattığına göre tanıtımında. Yani hard diskin duruş sensörü var. Şöyle telefonu aldığınızda çeviriyorsunuz ya onun gibi düşünün. Öyle bir sensör var. Şöyle hard diskimi şu şekilde gösteriyorum. Şöyle bakın. Şöyle gördüğünüz gibi SATA ve elektrik kısmının yanında bir adet daha çıkışı var. Onu kullanmıyoruz tabii ki. Eskisi gibi jumper ayarı da yok bunlarda. Yok master yapayım, sava yapayım vesaire öyle şeyler yok. SATA'dır. Bunu da belirteyim. Ben bunları depolama olarak kullanacağım. Windows'umda M.2 SSD kullanacağım. Onun için de ADATA'nınkini seçtim. XPC'nin ADATA XPC CX8200 Pro'yu seçtim. Sebebi ise aktarım yüksek olması, fiyat ve performans olarak diğer M.2 SSD'lerden daha iyi olması. Onu da belirteyim. Ben bir tane daha ileride hard disk ekleyeceğim. Yine M.2 olarak ekleyeceğim. O da 1 veya 2 TB olacak. Yine ADATA'nın olacak. XPC. O da GameX X800 olacak. Bunu da belirteyim. Ama bunları depolama olarak kullanmak istediğim ya RAID yapacağım ben bunları. 8 tek 8 yapacağım yani. Ya da 2 adet ayrı ayrı kullanacağım. O yüzden 2 tane aldım. Yani tek 16 TB yerine 2 adet 8'er TB'ı bu yüzden seçtim. Bunu da belirtmek istiyorum. Şu noktaları göstermek istiyorum. Bakın parlak noktalar var. Bunları delerseniz bu hard disk çöp olur. Şurada bir hava alan kısım var yine. Bu hard disk yine hava alıyor. Yalnız ışık görmüyor içeriği. Bunu da belirteyim. Hard diski darbelerden koruyun. Dikkatli kullanın. Sağa sola fırlatılacak bir şey de değildir. Yani şöyle söyleyeyim. Yani şu gördüğünüz ufak şeyle bu hard disk ama şu gördüğünüz M.2 SSD'dir. Yani yeni bir teknoloji. Bu ise yine eski bir teknoloji. Artık depolama birimi olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Iron Wolf'un diğer özelliği de bulut özelliği var. Yani istasyon olarak kullandığınız bilgisayar ya da sunucu olarak, site olarak kullandığınız bilgisayarda 7/24 çalışarak veri depolama hizmeti sunuyor. Diğer hard disklerden daha uzun ömürlü olmasıyla ünlü Iron Wolf. Neden Skyhawk veya Barracuda kullanmıyorum? Sebebi bu. Bulut özelliği olarak da kullanabiliyorsunuz. 7/24 çalışma özelliğine sahip. Tabii ki Western Digital'in, Samsung'un veya diğer markaların bu ürünleri de mevcut. Ben ilk defa Seagate'in Iron Wolf'unu deneyeceğim. Daha önce Seagate'in farklı versiyonlarını kullandım. Tabii eski bilgisayarlarda. Onlardan o kadar verim alamadım. Bunu da belirteyim. O dönemlerde tabii ki Maxtor'la birleşti. Seagate yani Maxtor satın aldı. Western Digital'le biraz pahalıydı. Daha sonra Samsung'a geçtim. Samsung hard disklerde de sorun yaşadım. En son dediğim gibi Toshiba aldım. O da yani dua ederek aldım diyeyim size ama Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamadım. Güç kaynağım düşük de olsa yüksek de olsa hard disk hata vermedi. Sorun yapmadı. RAW olmadı veya bozulmadı. Halen daha kullanıyorum ama bilgisayarın üzerinde çatır çatır çalıştı. Harici olarak Western Digital kullanıyorum. Ona da hiçbir şey olmadı. Bana mısın demedi. Seagate'in harici hard disklerinde bazılarında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Yani bu şans, Türkiye'de bizim öyle diyorlar. Elektronik işi şans işi diyorlar. Ya bilgisayarımızı topladığımızda bunu deneyerek, test ederek videolarımda göreceksiniz zaten. Şans mıdır değil midir bilemiyorum. Çünkü eski bilgisayarımda kullandığım Toshiba çok güzel çalışıyor. Ama ne var? Çok gürültülü çalışıyor. Hatta Toshiba'ların hard disk yorumlarını görebilirsiniz. Bundan dolayı Seagate'in Iron Wolf'unu tercih ettim. Bu Iron Wolf'un NAS serisi yani 7/24 çalışabilir bir versiyonu olan hard diski. Rectified değil yani Rectified Product diye yenilenmiş bir versiyonu değil. Bunu da belirteyim. Alırken bu konuda hard disklere dikkat edin. Fiyatlarını sorun. Mağazalara sorun. Ben orijinali istiyorum. Renkli resimli olanını istiyorum. Yenilenmiş istemiyorum diye belirtin. Bu konuda hemfikir olun çünkü bu ürünlerde iade olmuyor. Anlaşarak almanızı tavsiye ederim. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı, değişik, ilginç videolar çekmemi isterseniz yine yorum yapabilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.